Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz sürgü sineklik. Yani sürgü sinekliği nerelerde kullanıyoruz? Çoğunlukla balkonlarda sürgülü PVC plastik pencerelerden bahsediyorum ama sürgülü olan arkadaşlar, normal açılardan bahsetmiyoruz. Onlar için tasarlanmış şu şekilde raylı sistem sürgülü sinekliğimiz. Yani sürgülü sineklik denilen bu. Şimdi bazı müşteriler ya da bazı arkadaşlar pileli sinekliğe de sürgülü sineklik diyorlar. Sürgülü sinekliğin gerçeği bu, öyle söyleyeyim. Şimdi peki bunun kullanım alanları neresi? Arkadaşlar bu numune sürgülü pencere var ya, bakın şu kanattan çift olanı düşünün. Onlar için tasarlanmış. Şimdi bunu çift taraflı kullanabiliyoruz. Çift taraflı derken şöyle yaklaş abi. Bakın arkadaşlar şu kanal boşluğu, kanatla kasanın bitim yeri. Net görünüyor mu abi? Bu taraf, yani bu şekilde montajı yapılırsa bu plastik pencere için. Peki usta, benim pencerem alüminyum sürgülü, plastik sürgülü değil. Onun da çözümü var. Onu da nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar şurayı göster, burayı. Şöyle ters çevirdik arkadaşlar. Bakın burası biraz daha dar. Şu kısım daha dar. Burası da yani böyle çevirdiğimiz zaman alüminyum doğrama, yani alüminyum sürgülü doğramada kullanabiliyoruz. Peki temizliği nasıl yapacağız? Arkadaşlar şu şekilde, şimdi ben içeriden veya siz yani görüntü itibariyle içeriden olduğunu düşünelim. Şu şekilde yukarı doğru kaldırıyorum. Şöyle altına ittiriyorum arkadaşlar. Boşa çıkıyor kanat. Bu kanat diyoruz buna. Kasa bu. Bu kanat. Kanadı bu şekilde söküp banyoda yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu mesela kedi için. Poliüretan tülden yapılmıştır. Bu kedi için sürgülü sineklik. Bunun normal tül olanları da var. Şu şekilde göstereyim. Normal tül de bu. Zaten biliyorsunuz. Kanalımızda zaten videoları var. Şimdi arkadaşlar, şimdi örnek veriyorum. Kendiniz aldınız. Montajını kendiniz yapacaksınız ve pencereniz plastik pencere. Bakın gel abi, şöyle tekrar göster. Bakın burası dar arkadaşlar. Şöyle dik al abi. Burası alüminyum doğrama için dar olan kısım. Şu geniş olan kısım plastik pencere için. Diyelim ki sizinki plastik pencere. Bu şekilde takacaksınız. Dışarıdan bu şekilde oturtacaksınız kasayı. Zaten şu şekilde, şurayı da göster abi. Bakın burada 4 tane şurada vida yerleri var. 4 tane vida yeri var. Oradan vidaları dışarıdan vidalıyorsunuz. Montajını o şekilde yapabilirsiniz. Peki taktık. Şimdi bunda kanadı takarken neye dikkat edeceksiniz? Arkadaşlar bakın, bir tarafı şu şekilde fitilli. Biz buna kıl fitil diyoruz. Bir tarafı da şu şekilde düz. Yani şu kanal aslında bir nevi tutamak görevi görüyor arkadaşlar. Yani şöyle elinizle parmağınız arasına girer. Açıp kapatmak için. Şimdi onu göstereceğim zaten. Diyelim ki temizlediniz. Tekrar yerine takacaksınız. Arkadaşlar tekrar yerine takarken bu şekilde olacak. Yani fitil içeri bakacak. Şu an siz içeriden görüyorsunuz. Ben dışarıdan şöyle şey yapacağım. İçeriden mesela temizlediniz. Takması basit arkadaşlar. Bakın zaten alt kısmını göster abi. Bakın şurada tekerlekleri var. Görünüyor mu net? Tamam. Bu tarafta yok arkadaşlar. Bu tarafta da kılavuzları var. Yani plastik kılavuz diyoruz biz buna. Önce altı takarsanız üstü takamazsınız arkadaşlar. Bu tarzda. Yani bu sürgülü sinekliklerin hemen hemen hepsinde aynı sistemdir. Şu şekilde önce yukarıya oturtuyorsunuz. Raya oturtuyorsunuz yani. Şöyle net göster abi. Şöyle. Bakın şu şekilde raya oturuyor. Oturttuktan sonra şöyle alt kısmını bastıracağız. Yukarıya doğru kaldırıp hafiften kastırarak şu şekilde oturdu. Sinekliğimizi bu şekilde. Eğer ki plastik pencere ise, yani plastik sürgülü doğrama ise bu şekilde takılıyor. Yani geniş kısım içeri bakacak. Peki alüminyum ise ne yapacağız? Alüminyumda de şu şekilde kanalı çıkartayım, tekrar göstereyim. Şu şekilde şöyle ters çevireceğiz. Alüminyum sürgülü pencereler için de bu tarafını çevirip takacağız. Aynı şekilde söktük, yıkadık veya montajını yaptık, kanadını takacağız. Şu şekilde üstüne oturtuyorum. Bu arada dediğim gibi kıl fitili size bakacak, yani içeriye bakacak. Şu şekilde oturttuktan sonra hafiften esnetiyorum. Şöyle rayına oturuyor arkadaşlar.
Yani ben bu ürünü çok beğendim arkadaşlar. Ben yani ürün yeni bir ürün. Hani çok eski bir ürün değil, öyle söyleyeyim. Eskiden altta üstte yani 4 köşe ekstradan ray dönülüyordu. Kasası kanadı ayrıydı. O biraz daha maliyetliydi. Olarak, sistem olarak çok güzel bir sistem yapmışlar. Dediğim gibi yani alüminyum sürgülü sineklik için de kullanılabiliyor. Plastik sürgülü pencereler için de kullanılabiliyor. Onun dışında yani çok kullanışlı bir ürün. Dediğim gibi kedi için de kullanılabilir. Normal sineklik olarak da kullanılabilir. Kediniz vardır. Bunda tek kedi için olursa, hani kedi şu şekilde, şöyle göster abi. Şöyle içerideyiz mesela. Arkadaşlar kedi şöyle tırnağıyla şöyle bastırıp itebilir. Bunun için de kilit aparat geliştirilebilir. Yani onun çalışmasını yaparız. Çözümünü de bulursak zaten YouTube kanalımızda paylaşırız videosunu. Ama buna özel bir kilit benim bildiğim yok. Kilit işin sorununu çözdükten sonra da dediğim gibi plastik pencere, sürgüller için ideal bir ürün. Bu sene zaten bizim konseptimiz de var. Çalıştığımız firmalarda da var. Öyle söyleyeyim. Yani sponsor firmalarımızda da var. Montajı dediğim gibi arkadaşlar, ölçü alma işlemini de videosunu çekeriz. Örnek veriyorum. İşte kendiniz yapacaksınız montajını. Ölçü nasıl alınacak onun tarifini yaparız. Tabii yani sineklik ölçüsü almayla iş bitmiyor arkadaşlar. Diğer videolarımızdan zaten biliyorsunuz, sineklik videolarında. Engel var mı? İşte mantolama yapılmış mı? Pencerenin dışı müsait mi? Onlara bakacağız. Ona göre videosunu hazırlarız. Ölçüsünü alıp siparişini verebilirsiniz. Bu şekilde de buradan gelip alabilirsiniz. Bu ürün kargo ile gider mi? Bu ürün kargo ile şu an için gitmez arkadaşlar. Pileli sineklik dışındaki hiçbir sinekliği şu anda kargo ile gönderemiyoruz. Sebebi de daha önce defalarca bahsettik. Yani ülkemizde kargo problemi var. Ondan dolayı yani ben bu ürünü bu şekilde ne kadar kutuya da sarsam, yani sağ olsun kargocular bunu tek parça götürmemek için ellerinden geleni yapıyorlar, öyle söyleyeyim. Yani kargo ile çalışanlar az çok ne demek istediğimi anlamışlardır. Ondan dolayı kargo olmuyor arkadaşlar. İstanbul Anadolu yakasında bizim yerimiz. Avrupa yakasından da gelip alabilirsiniz. Hani bizim size vereceğimiz fiyat bayi fiyatı arkadaşlar. Yani siz şimdi mesela örnek veriyorum. Bize çok dönüşler oldu. 2022 yaz sezonu için konuşuyorum. Mesela örnek veriyorum. Avrupa yakasında yeri nasıl diyeyim size arkadaşlar, sağlayayım yeri Nişantaşı veya Şişli'den. Yani müşteri arıyor, diyor ki ben 5.000 lira fiyat aldım diyor. Abi ürünü geliyor bizden 4.000 liraya alıyor. Bizde şarjlı matkaplarımız da var. Şarjlı matkap da alıyor. Evde diyor benim ihtiyacımı görür diyor. Yani sadece sineklik montajı için değil. Abi diyor geldim sinekliği aldım diyor. Şarjlı matkabımı aldım diyor. Kaç para abi? 4.000. Diyelim ki bizden aldığı fiyat 4.000. Oradan aldığı fiyat 5.000. 500 lira da şarjlı al. Bakın fiyatları sallıyorum arkadaşlar. Fiyatlara takılmayın. İlla ki karınız oluyor. Montajını kendiniz yaparsanız. Ki montajı da videolarımız var. Yani aynı şeyleri söylemekten artık size sıkmak istemiyorum. 4.000 liraya sinekliği alıyorsunuz. 500 liraya da şarjıyı alıyor. Örnek veriyorum. Bu bir müşterinin bize söylediğini söylüyorum. Abi geldim senin oraya diyor. 4.000 liraya diyor sinekliği aldım diyor. 500 liraya da şarjıyı aldım diyor. 200 lira da diyor yol masrafı oldu diyor. Abi diyor 300 lirayla da diyor çoluk çocuğu aldım diyor sahile diyor. Gittik gezdik diyor. Arkadaşlar daha ne kadar açık anlatayım. Bakın 300 lira. Yani 5.000 lira fiyat almış. 4.000 liraya sinekliği aldı. Şarjı matkabı oldu ekstradan. Şarjı matkabı oldu. Kalan parayla da çoluk çocuğunu gezmeye götürmüş. Biz bu tarzda videolar hazırlıyoruz arkadaşlar. Hani sizin el becerinizle yapabileceğiniz tarzda videolar hazırlıyoruz ki ustaya vereceğiniz para cebinize kalsın. Gidin başka bir ihtiyacınızı karşılayın. Sonuçta yani sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Biraz fazla uzattım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Normalde böyle şeyler söylemiyordum ama arkadaşlar taktiklerimiz çoğalmaya başladı. Bu da ben artık bunu başarı olarak görüyorum. Demek ki takdir ediliyorsak demek ki doğru yoldayız. Çok tepkiler de alıyoruz. İnanın umurumuzda bile değil. Biz burada insanlara yardımcı oluyoruz. Bir kişi de çıkıp yorumlara yazamaz. Ya arkadaş sen bana yardımcı olmadın diyemez arkadaşlar. Her yoruma tek tek ayrı ayrı cevap yazıyoruz. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.